Merhaba arkadaşlar, ben Nazife Arpacı. Bugün sizlerle yine bir nazo örgü bileklikte beraberiz. Bugünkü yapacağımız bileklikler arkadaşlar böyle köşeli ama içinde tel olmadan dönebilen ve çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bir bileklik olacak. Oldukça basit yapımı. Bir de bu arada sizlere nazo örgü yaparken dönmemesi için ne yapmanız gerekiyor onu da öğreteceğim. Çünkü bazılarınızın nazo örgülerini inceliyorum ve hepsinin böyle şu şekilde böyle dönük olduğunu görüyorum. Onun nedenleri genellikle ipinizi yanlış yerlerden girip çıkmanız. Bir de bir püf noktamız daha var. Onu yaparken anlatacağım size. Şu şekilde. İsterseniz eğer bu bileklikleri arkadaşlar bütün olarak da yapabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem böyle bir kapamayla kapatmanız. Daha kolay oluyor böyle takmak. Hem de kopma riski az oluyor. Bütün kapamada da bu şekilde komple nazo örgüyü kapamaları biliyorsunuz zaten. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu da size göstermek için bir çalıştım ben. Eğer böyle bütün kapamak istiyorsanız şuradaki ölçünüzü ayarlamanız gerekiyor. Şu şekilde böyle ayarlamanız gerekiyor. İşte şimdi yaparken zaten size onunla ilgili de fikirler verebilirim. Evet, şimdi hangi malzemeleri kullanıyorum ona bir geçelim. 11.0 kum boncuk gerekiyor arkadaşlar. Çek boncuk bunlar. Toho'da kullanabilirsiniz. Oldukça da güzel olur Toho'da. Ve 15.0 Miyuki'nin kum boncuğunu kullanıyorum. 3 milim kristal kullanıyorum. 3 milim kristalde de nasıl isterseniz inci de olabilir. Veyahut da rondela 2 milim 3 milim rondela boncuklar da olabilir. Size tavsiyem arkadaşlar yaparken mutlaka misina ile yapmanız. Bu misinada da sağlam bir misina olmasına dikkat edin. Çünkü aralardan gözüktüğü için hoş durmuyor. O nedenle şeffaf olarak misinayı tercih ediyorum. Ama ben size şimdi daha net görün diye yaptığım işi iple çalışacağım. Normal şartlarda bu bilekliğimi bitirdim ben. Tabii daha aşamaları var. Bunu nasıl yapıyorum? Hem üzerinde yaparak size anlatacağım ve sonra da kapamasını takıp kenar kısımlarını geçeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bildiğiniz bir örgü zaten. Ama şimdi tekrar edelim ve ben nasıl yapıyorum onu yeniden gözden geçirelim. 4 tane alıyoruz. Tane alıyoruz. Ve tamamından şöyle geri dönüyorum. Sonra şu tekten çıkıyorum. Çekip yerleştiriyorum. Böyle bir dörtlü elde ettim. Arkasını hiçbir zaman kesmiyoruz. Şimdi 3 tane alıyorum. Tam karşısından çıktığımın giriyorum. İlerleyip üçüncüye geliyorum. Tekrar 3 tane alıyorum. Ve buradan giriyorum.
Şimdi buna ilerleyeceğim. Burası şimdi önemli arkadaşlar. İki ucu tutup böyle birleştiriyorum. Şu böyle iki ucu tutuyorum. Elimle birleştiriyorum. Ve bir kristal alıyorum. Buradan giriyorum. Yerleştirdim. Bir tane alıyorum. Buradan yukarı çıkıyorum. Şu. Şimdi buradayken arkadaşlar yapmamız gereken bir iş var. Hepsini birden turluyorum. Bu üst tarafı. İşte bu arkadaşlar sizin örgünüzün dönmesini engelleyecek. Ve buradan geldiğim noktadan çıkıyorum. Şu. Bu olay sizin örgünüzün dönmesini, yani şu şekilde böyle dönmesini engelleyecek. Şimdi devam ediyorum. 3 tane alıyorum. Buradan giriyorum. Yandan çıkıyoruz. İki giriyorum. Buradan ilerliyorum. Şimdi şuradan kristalden geçiyorum. Şöyle. Bu adımları yaparsanız örgünüz dönmez arkadaşlar. Tekrar alıyorum. Buraya bir bakın bir yatak hazırladık. Kristalimizi buraya yatırıyoruz. Tekrar dönüyorum. Bunun içinden. Ve yukarı çıkıyorum. Hepsini turluyorum. Bunu turluyorum ve buradan çıkıyorum. İlerliyorum. Bunu da şuradan giriyorum. Şöyle. Bakın hep dörtlü oluyor. İğnemde 4 boncuk oluyor. İlerliyorum. Bu giriş çıkışlarda ipliklerin içinden geçmemeye dikkat edin. Şöyle. Tekrar bakın yine 4. Döndürüyorum. Buradan. Yani hemen bazılarınız arkadaşlar hemen buradan çıkıyor.
Ona dikkat ediyorum. Buradan çıkıyor. O zaman da örgünüz döner. O nedenle buraya geliyoruz. Kristalden geçip yukarı çıkıyorum ve tekrar bir kristal alıyorum. Şimdi buradan tekrar turluyorum. Benim bu bileklikte yaptığım yer şu an için şu kısım. Yani bakın burada 5 tane örmüşüm. 2, 4, 5. 5 taneden sonra dönüşe başlamışım. Demek ki bir tane daha örüp şimdi dönüşe başlayacağız. 3 tane alıyorum. İki. Şimdi turluyoruz. Şimdi en önemli bölüme geldik. Buradaki dönüşü yapacağız. Şuradaki dönüşü nasıl yapacağız? Ona bakıyoruz. Burada arkadaşlar 3 alıyorduk. Şimdi 4 alacağız. Çok önemli bu. Şu 4. Buradan giriyorum yine. Ve yine yandakinden çıkıyorum. Şimdi dikkat, 2 tane alıyorum. Burada bakın şöyle düşünün. Üçünü burada bırakıyorum. Şöyle ve şu şekilde çıkıyorum. Yani yine 4 boncuğum oluyor. Çekelim. Evet, ilerliyorum yine. Üç tane alıyorum şimdi. Şu. 4 aldım, 2 aldım. Şimdi 3 alıyorum. Şimdi dikkat. Yine kristalden geçiyorum. Burada arkadaşlar nasıl bir tane çıkıyorduk ama şu an 2 taneden yukarı çıkıyorum. Çok önemli bu. Şu. Bir tane kristal alıyorum. Gene gelip 2 taneden aşağı iniyorum. Şöyle.
Şimdi döneceğim ve turlama işimi yapacağım. Böyle çeviriyorum kendime. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 boncuğumuz var. Bu 4 boncuğun içinden turluyorum. Şimdi tekrar 4 tane alıyorum. 3 kez bu işi yapacağız. 4 alıyorum şimdi. Gene yandan ilerliyorum. Şimdi 2 tane alıyorum. Bakıyorum bu en sondakinden, bakın bu aldığım 4. boncukla beraber böyle çıkıyorum. Şu. İlerliyorum. 3 alıyorum. Buradan giriyorum. Çevirelim, rahat görün. Şu kristalden geçiyorum. Şimdi arkadaşlar burada ne dedim? 2 boncuktan ilerliyorum. Bir tane kristal alıyorum. Şu. Ve 2'den iniyorum böyle. Çok önemli bu. Yani o zaman eğer bir taneden inerseniz arkadaşlar örgünüz düzgün durmayacaktır. Köşeleri olmayacaktır. O nedenle burasını dikkatli bir şekilde izleyerek yapın. 2'den aşağı indik. Şimdi kristalden geçelim. Ve yukarı çıkıyoruz. Şöyle çevirip turlayacağız. 1, 2, 3, 4. 4 boncuğu görüyoruz ve turlama işini yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Buradan ilerliyorum. Tekrar aynı noktaya geliyorum. Şu. Bakın zaten böyle bir dönmeye başladı. Şimdi tekrar geliyorum buraya. 4 tane alıyorum. 4. Giriyorum. İlerledim. Burada 2 alıyorum. Ve bakın bir tanesinden giriyorum. Buradan. Tekrar böyle giriyorum. Şimdi bu bölümü arkadaşlar izleyin mutlaka. Kaçırdığınız bir yeri diğer seferinde yakalayabilirsiniz. Evet, şöyle. Tekrar buradan ilerliyorum. Bunlar çalışma boncukları. Şimdi burada 3 alıyorum. Şu. Şöyle çevireyim. Buradan giriyorum.
Ve bakın 2 taneden çıkıyor. Şu. Şimdi kristalimizi alıyorum. Tekrar bakın buradan ikisinden iniyorum. Şu. Ve turlamak için tekrar geri dönüyorum. Şöyle. Çeviriyorum. Çalışma boncuklarımı görüyorum şu anda. 1, 2, 3, 4. Bakıyorum arkadaşlar. Ne dedim? 3 tane yeterli oluyor dönüşte bakın. Döndü artık. 1, 2, 3. Şimdi normal örgüye dönüyorum. Normal örgüye dönüyorum. Yani 3 tane alıyorum. Şu. İlerliyorum. İki tane alıyorum. Tekrar ilerliyorum. Bundan sonra normal örüyorum. Şöyle çevireyim. Giriyorum. Şimdi arkadaşlar bu işe aynı şekilde bakın biz nereyi yaptık onu göstereyim. Şöyleyiz. Burası 14 tane oluncaya kadar örüyorum. Sizin bileğiniz kalınsa 15 örebilirsiniz. İnce ise küçültebilirsiniz. O nedenle burayı sizin kendi bileğinizin kalınlığına göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi burada bakın şu noktadan sonra şöyle 14 tane buraya kadar 14 tane kristal var. Sonrasında tekrar bu köşeyi yapıyoruz. Yani dönme işini yapıyoruz. Dönmeler de ise 3 kez yapıyoruz. Bakın 3 kez de dönüyoruz. Bu dönme işini arkadaşlar her türlü geometrik hani desenlerde kullanarak yapabilirsiniz. Örgülerin içine tel sokmanıza gerek yok. Bu şekilde ne tarafa eğim vermek istiyorsanız o tarafa doğru karşılıklı 4, 2, 3 koyarak dönüşü sağlayabilirsiniz. Şimdi artık bundan sonrası aynı olduğu için arkadaşlar şuradaki kapamamızı nasıl takacağız onu öğreteceğim size ve diğer aşamaya geçeceğiz. Şimdi bu tarafını arkadaşlar ben ekledim başlangıçta. Şimdi de burasını ekleyeceğiz. Biliyorsunuz başlarken ipimizi kesmemiştik. İşte o kesmediğimiz ipimizle şimdi burada kapamamızı takacağız. Mıknatıslı bir kapamayı tercih ettim. Siz farklı da bir şey takabilirsiniz buna. Şimdi bunu alıyorum arkadaşlar. Kapamayı. Ve
şöyle takıyorum. Bakın şöyle takıyorum. Şu delik arkadaşlar, bunun deliği böyle yan duracak. Şu şekilde duracak. Ve biz bu boncuktan, yandaki şu boncuktan çıkmış olmamız gerekiyor. Şimdi ona göre başlıyorum ben. Bir tane kristal alıyorum. Bir tane kristal alıyorum. Buradan giriyorum. Bir tane daha alıyorum. Yine buradan giriyorum. Şu. Şöyle girdim. Bunu birkaç kez turluyorum. Sonrasında da turlayabiliriz. Şimdi bunu turladıktan sonra çeviriyorum bakın. Ve şuradan yandan çıkıyorum. Şu tam bakın buradaki karşısındaki boncuğa geliyorum. Tam olarak onun karşısı. Şöyle. Buraya da aynı işlemi yapıyorum. Bir tane aldım. Böyleyim. Buradan giriyorum. Şu. Tekrar bir tane alıyorum. Buradan giriyorum. Bunu kum boncuk da koyabilirsiniz. Ben kristal koyayım buna dedim. Şimdi yine bir turluyorum. Böyle birkaç kez turluyorum. Tekrar geçiyorum bunun içinden. Buraya arkadaşlar şöyle bu şekilde 15-0 kum boncuk koyacağım. 3 tane şu. Bunu alıyorum. Şuradan giriyorum. Tam karşısında. Şimdi böyle karşıya geçiyorum. Yani öbür tarafına aynı şey yapacağım. Geliyorum. Şöyle çevir. Buradan buna giriyorum. Şimdi 3 tane alıyorum. Yine boncuktan dönüyorum. Şimdi arkadaşlar ilerliyorum yine. Bu arada da yine turlamış oluyoruz işlerinden. Buraya çıkıyorum. Bakın bu arada boncuk yok, onu koyacağım. Buraya ama 3 koymuyorum. 2 koyuyorum. Onu da yine buradaki kristalden aşağı iniyorum. Şimdi tekrar
Şöyle bakın. Geçiyorum. Şuraya çıkıyorum. Buraya da koymam gerekiyor çünkü. 2 tane. İniyorum aşağıya. Evet, bu şekilde bunu dört bir tarafına da 15-0 kum boncuklarımızı yerleştirdik. Şimdi yukarı tekrar çıkıp hepsinin içinden turluyorum. Hepsinin içinden turluyorum. Şöyle. Şimdi hepsini turladım. Böyle bir kez daha geçeyim. Ve tam bu noktadayken kristalden aşağı iniyorum. Şöyle. Şimdi bu iple devam edeceğim bir tarafına. Her tarafına arkadaşlar aralara 15-0 kum boncuk yerleştireceğim. Şimdi buradayım, bakın kırmızıdan çıktım. Bir tane alıyoruz. Böyle çok çekmeden sadece arasında kalıyor. Kasmasın çünkü örgüyü. Burası önemli. Dönüş noktalarında, dönüş yerlerinde arkadaşlar bakın ikisinden çıkıyorum. Tekrar ikisinden çıkıyorum. Dediğim gibi çok çekmeden böyle ilerliyorum sonuna kadar. Şimdi sonuna geldiğinde yine kristalden yukarı çıkıyorum. Çok çekmiyorum dediğim gibi. Ve şöyle tekrar bir küçük boncuklardan turluyorum. Burada çünkü ipim az kaldı. Artık bunu kullanmayacağım. Ve buradan aşağı inip şurada arkadaşlar böyle bırakacağım bunu. Ufaktan bir düğüm yapacağım. Çok kastırmadan, önemli olan o. Bırakıyorum. Diğer ipim vardı benim burada. Bu şunu eklerken kullandığım. Onunla devam edeceğim. Ne kadar az düğüm o kadar güzel iş biliyorsunuz.
Şimdi aynı şekilde burasını da geçiyorum. Gene çekmeden. Dikkat edeceğimiz nokta bu köşelerde 2 tane gördüğümüz boncuğun ikisinden birden geçmek. Şunlarda. Aralara koyarsanız açılır. Şu. Şimdi ben bunu yine devam edeyim. Bu üst sırayı bitireyim. Sonra alt sırada yine nasıl başlıyorum onu göstereyim. Burada da yine aynı şekilde kristalden geçiyoruz. Ve aşağı tarafı yapacağız arkadaşlar. Buralara da tekrar 15-0 kum koyacağım. Onun için yolundan ilerleyerek nereden gitmem gerekiyorsa buradan ilerliyorum. Aşağı ineceğim. Şuradan yine kristalden geçelim. Buradan da şu şekilde ilerleyelim. Hem de bir turlamış oluyoruz. Şöyle. Burada da arkadaşlar mutlaka kristalden çıkıyor olmanız gerekiyor. Boncuk koymaya başlamak için önemli bir nokta. Şimdi buradan iniyorum. Bakın kristalden çıkacağım. Aynı yukarıda nasıl başladıysak öyle yapacağız. Kristalden çıktım. Şimdi buranın alt köşeleri nasıl oluyor ona da bir bakalım. Şimdi bir tane aldım. Şu. Alttaki köşelerde hep gördüğünüz gibi zaten birer tane boncuk var. O nedenle birer birer geçiyorum. Yani her birinin arasına bir 15-0 yerleştiriyorum. Şu kadar. Şöyle bakın. Burada 2 idi ama burada 1. O nedenle burada yapacağımız hiçbir şey yok. Sadece aralara sarıları koyup ilerliyoruz. Şu şekilde. Böyle dönüyor arkadaşlar. Ben bunun şimdi iki tarafını da bitireyim. İşimizi de bitirmiş olalım. Böylece bir bilekliğimizi daha bitirdik. Evet arkadaşlar, gerçekten tam bir mücevher tadında. Yaparken de çok zevk alacaksınız eminim. Evet, böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Sevgiyle kalın, Nazo Tasarım'da kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.